Hepinize yeni bir videodan merhaba. Türkiye'den çıktınız ve Singapur'a geldiniz. Uzun bir yolculuk oldu. Belki açsınız, belki yorgunsunuz. Belki de bu kadar saat uçtuktan sonra biraz olsun rahatlamak istiyorsunuz. İşte tam bu noktada sizi dünyanın en iyi havalimanlarından birisi karşılıyor. Singapur Changi Havalimanı. Sizlere burayı elimden geldiğince göstereceğim. Tabii ki buranın ikonikleşmiş Jewel bölümündeyiz şu anda ve arkamda dünyanın en büyük iç mekan şelalesi var. Tam 130 fit yüksekliğinde ve de etrafta bulunan bitkilerin %99'u neredeyse gerçek bitkiler. Buradaki atmosferi görebilmek için uçak yolcusu olmanıza da gerek yok. Buraya gelip şehirden bir alışveriş merkezi gezer gibi burayı görebiliyorsunuz. Ben de buraya Singapur Hava Yolları'nın davetiyle geldim ve de sizlere elimden geldiğince hem buradaki bu ziyaret edilebilecek yerleri, hem konaklama imkanlarını, hem yeme içme imkanlarını, hem de alışveriş imkanlarını Changi Airport için elimden geldiğince aktaracağım. Çünkü bu kanalda birçok havalimanını gezdik ama şimdi yurt dışına açılma zamanı ve de en iyisinden başladık. Changi Airport her yıl yaklaşık 70 milyon yolcuya ev sahipliği yapan, yaklaşık 100 havayolunun 50'ye yakın ülkede 170 civarı noktaya uçuş düzenlediği dev bir transfer merkezi. Ancak bu kadar yoğun trafiğe rağmen içerideki hava çoğu zaman bir şehir parkı kadar sakin. Singapur zaten baştan sona şehir içinde orman gibi tasarlanmış bir ülke. O düzen, o yeşil doku, sokaklarda hissettiğiniz sakinlik, yolculuğun sonunda Changi Airport'ta aynen devam ediyor. Bu yüzden buranın tam 12 kez dünyanın en iyi havalimanı seçilmesine şaşırmamak gerekiyor. Burada biraz zaman geçirince bu ünvanın nedenini net bir şekilde görüyorsunuz. Biz burada çekim yaparken kendimizi gerçekten şanslı hissettik. Çünkü Changi sadece uçakların inip kalktığı bir yer değil. Kendi temposu, kendi kokusu, kendi sürprizleri olan, adım attıkça yeni bir detay gösteren kocaman bir dünya gibi. Terminaller arasında giderken kullandığınız SkyTrain, dışarıya geniş şehir manzaraları sunmuyor belki ama Changi'nin nasıl örüldüğünü anlatıyor. Terminallerin mimarisi, bağlantılar, farklı katlarda akan yolcu trafiği. Özellikle Jewel'a yaklaşırken hep ekranlarda gördüğümüz o dev kapalı mekan şelalesi bu kez gerçekten gözünüzün önünde beliriyor. SkyTrain, Jewel'ın içinden geçerken hızını biraz da düşürüyor. Böylece hem Rain Vortex'i hem de etrafındaki yeşil alanı sakince izleyip bu şovun tadını çıkarmak mümkün. Jewel, Changi'nin kalbi gibi. Şelalenin sesi, etrafını saran geniş yeşil alanlar, yürüyüş yolları, restoranlar, mağazalar. Hepsi öyle doğal bir şekilde birleşiyor ki birkaç dakika içinde sıradan bir terminalde değil, planlı bir şehir meydanında yürüyormuşsunuz gibi hissetmeye başlıyorsunuz. Sadece Jewel değil, terminallerin içi de aynı özeni taşıyor. Kafeler, restoranlar, lounge'lar, yüzlerce mağaza. Changi'yi başka havalimanlarından ayıran bir detay da doğayla kurduğu bağ. Kelebek bahçesi terminalin ortasında tropikal bir mola gibi. Ayçiçeği bahçesi ise açık alan hissi, ışığı ve manzarasıyla insana gerçekten iyi geliyor. Bunun yanında teknolojiden destek alarak iç mekanda yolculara sunulan doğa temalı bölümlerde de ışık oyunları, interaktif ekranlar ve özel gösterilerle sıkılmadan vakit geçirmek mümkün. Bu tarz alanları bir havalimanında görmek Changi'yi diğerlerinden hemen ayırıyor. Kısacası Changi sadece uçağa binmeden önce uğranan bir yer değil, yolculuğun kendisini daha keyifli hale getiren, her köşesinde Singapur'un düzenli, sakin ama çok iyi planlanmış ruhunu hissedebileceğiniz bir deneyim alanı. Şimdi gelin Changi'nin diğer noktalarını birlikte gezmeye devam edelim. Diyelim ki transit uçuşunuz var. Buradan Tokyo'ya gideceksiniz, Sydney'e gideceksiniz ama buraya kadar gelmişken Singapur'un şu yerel lezzetlerinin de bir tadına bakayım dediniz. O zaman adres belli arkadaşlar. Straits Food Village. Bundan her terminalde var ve de arkada böyle ufak ufak birden fazla restoran var. Burada da Singapur'un yerel lezzetleri, işte chicken rice vesaire, bilenler yorumlara yazsın. Ben çok hakim değilim ama ben de deneyeceğim. Bu alanlar yerel lezzetleri deneyimlemek isteyenler için biçilmiş kaftan. Şu anda Terminal 2'deyiz ve de burada sizlere göstermek istediğim birçok şey var ama tek tek böyle ziyaret edip göstermeyeceğim. Şunu söyleyeyim sadece. Diyelim ki uzun bir yolculuktan geldiniz ve dinlenme ihtiyacınız var. O zaman burada oteller var. İşte uykunuzu alabileceğiniz yerler var. Oralara gidiyorsunuz. Veyahut da lounge'lar var. Ve de aynı zamanda ucuzdan pahalıya birçok farklı yeme içme opsiyonu var. Şimdi hepsini size göstereceğim.
Burada birbirinden bağımsız 4 tane terminal var. Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3 ve de Terminal 4. Şimdi biz ikinci terminaldeyiz. 3'e gideceğiz. Orada da sizlere bir şey göstereceğim. Peki siz burada olursanız 3'e nasıl gideceksiniz? İşte cevap burada. SkyTrain burada arkadaşlar terminaller arasında anlık olarak sizi hemen bir yerden bir yere götürebiliyor. Hatta Javelin içinden geçiyor bu tren ve de orada da trenin içinden manzarayı görebiliyorsunuz. Çok kolay ve de çok basit olduğunu söylemek istiyorum. Şu anda Terminal 3'teyiz arkadaşlar. Terminal 1 ve 2'ye geldiyseniz benim size önerim Changi'de mutlaka o SkyTrain'e atlayın ve de birkaç dakika içinde Terminal 3'e gelin. Çünkü burası çok daha ferah, çok daha güzel ve de anladığım kadarıyla çok daha fazla yapabileceğiniz şey var. Yani mağazalar zaten var, her yerde var ama hani yolcu olarak, dinlenme olarak, yeme içme olarak da yine burada daha fazla seçeneğiniz olduğunu söyleyebilirim. Changi Havalimanı'nda uçaklara çok yakın olabiliyoruz. Şimdi arkamda bir tane uçak var. Bunun modelini sizden bekliyorum. Bakalım yazın. Hemen diğer tarafta da bir Airbus A380 var. Onu göstereceğim size uzaktan da olsa. Singapur Hava Yolları'nın Airbus A380'i arkamda. Arkadaşlar Changi Airport'ta birbirinden farklı, az önce söylediğim gibi birden fazla terminal var. Yani 1, 2, 3 ve 4 terminal var. Ve de bunlarda yapabileceğiniz çok fazla şey var. Bir transit yolcu olarak mesela neler yapabilirsiniz? Videoda bahsetmeye başlamıştım zaten. Launchlar var, hava yollarının launchları var ama elbette bunlar paralı. Buralara gidip rahatlıkla dinlenebilirsiniz. Diğer taraftan hemen arkamda görmüş olduğunuz bu alan gibi bir sürü yer var ve de telefonunuzu şarja takın, oturun, rahatınıza bakın, dinlenin. Böyle yerleri kullanabiliyorsunuz ve bunlar 1-2 değil, her yerde var. Dolayısıyla havalimanında ayakta kaldım ben, nerede dinleneceğim gibi bir probleminiz yok. Zaten buralarda oturmak mesela benim için daha hoşuma giden bir şey oluyor. Neden? Çünkü arkada koskocaman bir apron var ve de apronda uçakları izleyebiliyoruz. Bu arada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Changi Havalimanı yönetimine bize ev sahipliklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Burada çekim yapma imkanı verdikleri için. Bu imkanı kullanarak ben de sizlere bu güzel videoyu hazırlıyorum. Her zaman böyle A380, A350 göremiyoruz apronlarda. Uluslararası havalimanları tabii ki bu iş için biçilmiş kaftan. Changi Havalimanı'nda enteresan bir yer var. Şu anda etrafımda kelebekler uçuşuyor. Ve de ben de kelebek bahçesindeyim arkadaşlar. Sizlere her zaman göremeyeceğiniz bir şey göstereceğim. Ben hayatımda ilk defa gördüm. Bir havalimanında kelebek bahçesi var. Ve de burada kelebekleri yakından görebiliyorsunuz. Özellikle çocuğunuzla seyahat ediyorsanız burası ücretsiz, yine birçok diğer etkinlikte olduğu gibi burayı ücretsiz bir şekilde gelip ziyaret edebiliyorsunuz. Changi Havalimanı'nda biz yolcuların konforu için gerçekten her şey düşünülmüş. Ama özel yolcu salonları olmadan bu tablo biraz eksik kalırdı. Burada hava yollarının kendi salonlarının yanı sıra İstanbul Sabiha Gökçen'de de bizlere özel yolcu salonları sunan Plaza Premium Group da özel yolcu salonuyla karşımıza çıkarak bize hoş geldin diyor. Plaza Premium Group'a ait bu özel yolcu salonunda lounge'larda sunulan zengin yiyecek içecek menüsünün yanı sıra birçok salonda görmediğiniz özel yatak odaları ve uçuş öncesi duş alıp tazelenebileceğiniz özel duş alanları bulunuyor. Çalışmanız gereken anlar için ayrılmış özel iş istasyonları da bilgisayarınızı açıp birkaç mail yanıtlamak ya da sunum hazırlamak isteyenler için ideal bir ortam sunuyor. Changi'ye geldiğinizde varsa hava yolunuzun sunduğu lounge haklarını, kredi kartı programlarınızı ya da anlaşmalı şirketlerin indirimlerini kontrol ederek bu alanlardan faydalanabilir, yolculuğunuza bütçenize uygun küçük bir konfor molası ekleyebilirsiniz. Ama eğer Changi'de uzun bir aktarmanız varsa ya da geceyi havalimanında geçirecekseniz, terminalin içinde apron manzaralı odaları ve terasında havuzu bulunan bir otelde sizi bekliyor. Şimdi gelin bu manzarayı bir de yakından görelim. Şimdi bütün havalimanlarında aşağı yukarı havalimanı oteli var. Burada da Aerotel isimli bir otel var ama buradaki tek fark size şöyle göstereceğim arkadaşlar. Şöyle odaya girdiğimiz zaman bizi çok harika bir manzara karşılıyor.
Sizlere şöyle göstereyim. Buralar zaten oldukça konforludur eminim ama şuradaki manzara bizi oldukça fazla ilgilendiriyor. Şöyle bir tarafını açtım. Hemen bir Airbus A380 gördüm. Bunu da açtım. Bir de 350 gördüm arkadaşlar. Changi Airport bugün yıllık yaklaşık 90 milyon yolcuyu ağırlayabilecek bir kapasiteye sahip. Buna rağmen havalimanı ile şehir merkezi arasındaki bağlantı oldukça rahat ve pratik. Metro ve diğer toplu taşıma seçenekleri sayesinde yoğun saatlerde bile terminalden şehre gitmek ya da şehirden havalimanına kolayca ulaşmak her an mümkün. Terminal içinde dolaşırken de bugünün işleyen yapısıyla geleceğe hazırlanan dev projenin yan yana durduğunu görebiliyorsunuz. Bir tarafta milyonlarca yolcu akışı devam ederken birkaç adım sonra karşınıza Terminal 5 için hazırlanan geniş bir çalışma alanı çıkıyor. Terminal 5 tamamlandığında tek başına yaklaşık 50 milyon yolcuya hizmet verebilecek. Bugün 4 terminalin toplam kapasitesi yaklaşık 90 milyon. Yeni terminal devreye girdiğinde toplam kapasite 140 milyon yolcu seviyesine çıkacak. Terminal 5, 3. pist yeni bağlantı yolları, genişletilmiş bagaj sistemleri ve iç ulaşım hattıyla kendi başına ayrı bir merkez gibi tasarlanıyor. Bugün gördüğümüz manzara bir şantiye evet. Ama birkaç yıl sonra burada milyonlarca yolcunun geçtiği modern bir terminal yükselecek. Projenin kapsamına bakıldığında, tamamlandığında hem kapasiteyi hem de terminal dağılımını ciddi şekilde değiştireceği anlaşılıyor. Singapur'dan, Changi Havalimanı'ndan bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Daha önce çok fazla havalimanı videosu yapmıştık bu kanalda ama ilk defa 12 kere dünyanın en iyi havalimanı ödülünü alan bir havalimanında, Singapur Changi Havalimanı'nda bu videoyu yaptık ve de oldukça gurur verici. Ben tekrar Changi Havalimanı yetkililerine bize bu imkanı sağladıkları ve de ev sahiplikleri yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Buraya umuyorum en kısa zamanda tekrar geliriz ve burada çok daha farklı videolar da çekeriz arkadaşlar. Çünkü havacılıkta içerik bitmez. Her zaman havada değil, bazen de ayağımız yere basıyor. Yerde de videolar çekiyoruz. Changi Havalimanı'nı ben çok beğendim. Sizlere de elimden geldiğince burada yapabileceklerinizi, burada gideceğiniz dinlenme alanlarını, yemek yiyeceğiniz yemek alanlarını gösterdim ve de diğer özelliklerini de sizlere elimden geldiğince aktarmaya çalıştım. Şimdilik bu videodan benden bu kadar. Singapur'dan kapatıyoruz videomuzu. Bir sonraki videoda görüşene kadar yorumlarınızı yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Havacılıkla kalın.